Lay 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 lay. Evet, şöyle bir şey. Serpil aniden neden durdu? Bu çocukluğumuzdaki bisikletler gibi görüyorsunuz. Bunun el kısmında fren yok sayın seyirciler. Hani kontrol dediğimiz fren vardı ya, şöyle gelirdik. Şöyle hareket çekerdik. Kontra burada ayağın geldin, hoş geldin. Ayağımızı geriye doğru çevirdiğinizde pedalı hemen duruyorsunuz. O yüzden de rahat. Yani ellerinizi böyle frende rahatsız etmiyor. Evet, bayanlar öncelikli. Evet, burada çekim yaparken çok dikkat ediliyor. Müşteriler var. Hani rahatsız edilmemek adına. Hani kamerayı açıp direkt çekemiyorsunuz. Aslında dünyanın her yerinde öyle olmalı. Hani kamerayı açıp ben çekerim şeklinde davranmanın yanlış olduğunu düşünüyoruz ve biz ona çok dikkat ediyoruz normalde. Her zaman izin alıyoruz değil mi Serpil? Tabii ki. Akıllı çocuklarız biz. Yani, hayır, şu an onlar tatildeler çünkü. Biz yani tatildeyiz. Biz şu an çalışıyoruz. Görüyorsunuz nasıl çalışıyoruz. Çok zorluklarla sayın seyirciler. Hayır, biz de şu an nimetlerinden tabii ki faydalanıyoruz ama onlar tamamen özel olarak tatilde oldukları için onları çok rahatsız etmemekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Bak. Hadi güle güle. Bas gaza. Evet, kumda ilerleyebilen bisikletler ama zaman zaman böyle yoğun bir kumla karşılaştığınızda kalıyor. Ama tabii bisiklet burada ayrı bir spor. Hani özellikle kilo vermek isteyenler varsa buraya gelip bu sıcağın altında özellikle de kumda bisikleti sürerlerse hani acayip ter atarak kilo vermeleri de mümkün. Ama atmosferi çok güzel değil mi? Yo. Şaka yapıyorum. Evet, kısa bir mola. Gerçekten Maldivler'de vakit geçmesin istiyorsunuz. Yani hemen vakit geçiyor. Keşke şunu da yapsaydım, bunu da yapsaydım. Aslında bir adada insan ne yapabilir diye düşünebilirsiniz ama denize baktığınızda zaten akşama kadar o denize girmek, o denizden çıkmamak istiyorsunuz. Güneşlenmek istiyorsunuz. Denizin o maviliği, turkuazlı sizi gerçekten büyülüyor, cezbediyor. Bununla birlikte yapabileceğiniz etkinlikler işte akşamüstü saat 5 civarı Yunus görmek için tekne turları var. Yunusların size takıldığı, teknelere takıldığı o turlara gidiyorsunuz. Bununla birlikte akşamları balık avına çıkabiliyorsunuz. Yerel köyleri ziyaret edebiliyorsunuz. Burada her odanın önünde 2 tane bisiklet var. Çiftler geldiğinde bu bisikletleri adanın genelinde kullanabiliyorlar. Bisiklet turlarına katılabiliyorlar. Alıyorsunuz bisikletinizi, işte resepsiyona gidecekseniz kullanıyorsunuz. Ufak tefek alışveriş yapacaksanız da kullanıyorsunuz. Bununla birlikte palmiye ağaçları ve Hindistan cevizleriyle kaplı bu orman da bu gezi için gerçekten çok ideal. Spor da yapmış oluyoruz. Biraz herhalde bir 100-200 gram vermişizdir değil mi? Umarım vermişizdir. Ben mesela kendi adıma uzun zamandır bisiklete binmemiştim. Herhalde bir 3-4 yıldan fazla olmuş olabilir. O kadar uzun bir aranın ardından böyle bir yerde bisiklete binebilmek benim için şans. Güzel. O yüzden de şimdi tadını çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi insan 100-200 gram vermişizdir diye bir espri yaptım ama burada yemekler o kadar güzel ki seyirciler, özellikle deniz ürünleri, inanın zayıflamak gerçekten mümkün değil. Çünkü başka bir yerde yemeniz de söz konusu değil. Otelin konsepti Tayland konsepti olduğu için bu anlamda o kadar orijinal yemekler yapılıyor ki Tayland kültürüne ait. Bu anlamda mecburen şimdi yiyeyim sonra ben sporumu yaparım, zayıflarım diyorsunuz. All together. Together. To camera. Come. Adanın gerçekten enteresan bitki örtüsünden bir tanesi bu pandanus ağaçları sayın seyirciler. Ağacın gövdesinden kökler inmeye devam ediyor. Yani normalde toprağın altından devam eder kökler. Ancak bu ağaç ayakta kalabilmek, yaşayabilmek adına sürekli kök üretiyor. Sayın seyirciler, Maldivler'de adalarda gezerken en çok dikkat çeken ağaçlardan bir tanesi de hemen yanı başımda gördüğünüz pandanus ağaçları. Maldiv halkı için gerçekten önemli çünkü çok güzel bir meyvesi var ve tadını çok seviyor Maldiv halkı. Bununla birlikte ağacın çok enteresan özellikleri var. Şöyle ki biliyorsunuz ağaçlar normalde toprağın altından itibaren kök salarlar. Ancak bu ağaçlar toprağın üzerinden itibaren gövdelerinden kök salıyorlar ve o saldıkları kökler daha sonra yerle buluşuyor. Daha da enteresanı hemen şurada görülüyor. Bu gördüğünüz ağacın toprakla buluşan gövdesi kesilmiş sayın seyirciler. Yani ağacın ilk topraktan itibaren büyüdüğü kısmı kesilmiş ve gövdesinden çıkan diğer kökler
yerle buluştuktan sonra ağacı yaşatmaya devam etmişler. Ağacın meyvesi de sapıyla beraber koparıldığında o sap o meyveyi 15 gün daha yaşatıyor. Bu gördüğünüz ağacın gövdesi bakın aşağıya doğru iniyor ve burada gövde kesilmiş sayın seyirciler. Yani onu bir şekilde dünyayla buluşturan gövdesi artık yok. Ancak ağacın en büyük esprisi kendi gövdesinden başka kökler çıkarması ve şu anda bu ağacı sadece daha sonra çıkan bu gövdeler ayakta tutuyor. Bir anlamda ada şartlarına inanılmaz bir şekilde adapte olmuş bir ağaç. Hem Mali halkını hem kendisini sonuna kadar yaşatmakta kararlı görünüyor. Gerçekten çok enteresan. Bakın yine yanımızda görüyoruz. Gövdeden o kadar çok kök çıkmış ki hafif ürpertmiyor da değil yani. Güzel bir korku filmi de bu ağaçların içerisinde çekilebilir. Vay Serpil de burada. O kadar dolaştım bir işe yaramadı baksana. Ya bak. Sadece Ben nefes nefese kaldım ama ben biraz labirent gibi kayboldum. ben biraz daha sportif olduğum için yani yanımda yan yana birisi varken ben biraz korkuyorum. Acaba çarpışır mıyız, kıymetli canıma bir şey olur mu diye. Ama tek başıma olduğum zaman yeteri kadar hız yapabiliyorum. Şimdi bence o bizim water villalar var ya, su villaları üzerinde. Orada kısa bir bisiklet turun görüntüsü verelim size. Çünkü orası çok güzel sayın seyirciler. O water villalarda yani su üzeri villalarda hem suya girebiliyorsunuz hem orada bisikletle gezebiliyorsunuz. Buraya kadar gelmişken bisikletlerimizle orada keyifli görüntüler sizlere aktarır. Dün akşam restoran olabilir değil mi? Evet. Bu mesela galiba suite mi? What is this? That is the Suite yes, 2 bedroom. for Beckham. Evet, şu anda hemen konakladığımız water villaların hemen önündeyiz. Burada gezmek gerçekten çok keyifli. Water villalar normal karadakilere göre %30 daha pahalı sayın seyirciler. Yani ödediğiniz rakamın %30 fazlasını ödüyorsunuz bunlarda kalabilmek için. Ama gerçekten çok özel, kendinizi çok çok özel hissettiğiniz yapılar diyelim. Çünkü hemen arka tarafında size özel bir havuz var. Denize direkt oradan merdivenlerden girebiliyorsunuz. Hemen yan taraftaki water villa yani su villası bile oranın sakinleri bile sizi görmüyor. Bir anlamda tabii ki Maldivler deyince Maldivler fotoğrafını yansıtan en güzel tablolar bunlar. Üzerlerinde yine Hindistan cevizi ağacının kurtulmuş yapraklarıyla beraber. Normalde fiyatları tabii ki merak ediyorsunuz Maldivler'de. Aslında aralık çok geniş diyelim. Yani herhangi bir otelde geceliği $500 2 kişi kalabileceğiniz gibi bu rakam sıkı durun. Geceliği 10.000 ila 15.000 dolarlara kadar çıkabiliyor. 10.000 ila 15.000 dolarlara kadar çıkabiliyor. Bu gördüğünüz villalarda konaklamak istiyorsanız çok genel konuşuyorum, çok genel. $1.500, $2.000 geceliği 2 kişilik fiyatı. Tabii ki bu rakam sezona göre değişiyor. Özellikle Mayıs ve Kasım ayı arasında yağmurlu bir sezon olduğu için fiyatlar biraz daha düşüyor. Ama Kasım itibariyle Kasım'la Mayıs arasında en yüksek sezon. Fiyatların en çok uçtuğu sezonlar diyelim. O sezonların başında örneğin Kasım'da gelmeyi düşünüyorsanız böyle bir otele, böyle bir water villada kalmak istiyorsanız ortalama 1.500-2.000 dolarları çift kişi bir geceliğine vermeyi göze almalısınız. O anlamda tabii ki turizm şirketlerinin yaptığı turlar çok daha hesaplı olabiliyor. Sadece bir tura ödüyorsunuz bazen 2.000 euroyu. Burada bir gecelik ödeyeceğiniz rakama. Tabii ki o oteller yine bu otellerle aynı klasmanda olmuyor. Ama buraya geldiğinizde bu otellerdeki ambiyansın yanı sıra asıl önemli olan buradaki bu turkuaz denizde ve bembeyaz kumlarda bu anın keyfini çıkarabilmek. Görüşürüz komşu. Bay bay. Evet bu arada bisikletleri size zimmetliyorlar otele girerken. İmza atıyorsunuz. Hani aldığım şekilde bırakacağım şeklinde.
Enteresan tabii, hani sonuçta kalkıp bu bisikleti valize koyup memlekete götürebilecek bir imkanımız yok. Ama aldığınız gibi bırakıyorsunuz. Söylemiştim, her kapıda ikişer bisiklet var. İşte çiftler, işte karı koca veya işte nişanlı, her neyse 2 bisikletle beraber gezebiliyorlar. İşiniz bitince bisikletinizi aldığınız şekilde bırakıyorsunuz.